Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir tarifle geldim. Bu ilk defa yaptığım limonlu cheesecake'im harika oldu. Kafede bile böylesini yememişsinizdir eminim, bu kadar da iddialıyım. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, şimdi tarifine geçiyorum. Kelepçeli bir kalıp kullandım. Tabanına yağlı kağıdı seriyorum. Kelepçesini şöyle kapatıyorum. Dışarıda kalan yağlı kağıdı da şöyle buruşturup kenarlarına katladım. İç tarafı da sıvı yağla yağlayıp yine kestiğim yağlı kağıdı şöyle kenarlarına yapıştırdım. Kalıbımız hazır. Bunu şimdi kenara alıyorum. Bisküvilere geçiyorum tabanı için. 2 paket burçak bisküvi kullanıyorum. Bunları rondodan çekiyorum. Evet, geniş bir kaba alıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını eritiyorum. Bu da 100 grama 90 ve 100 grama denk geliyor arkadaşlar. Evet, erittiğim yağı bisküviyle karıştırıyorum alt tabanı için. Ve 2 yemek kaşığı kadar da fındık kırığı ekliyorum. Çok yakışıyor. Tekrar hepsini karıştırıyorum. Ve kalıbın tabanına bunu döküyorum ve düzgünce kaşıkla ya da bardağın altıyla şöyle bastırarak güzelce yerleştiriyorum. Evet, şimdi peynirli kısmına gelelim. 700 gram labne var burada. 600 gram kullandım. Yarım bardağını aldım. Yarım bardak aldım 700 gramdan ve 600 gram kaldı. Bunu da süzgeçte suyunu süzdüm ve başka bir kaba aldım. Şimdi üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Labne peynirin üzerine. Ve 1 paket yağlı krema ekliyorum. 200 millik. 200 gramlık. Yağlı kremayı da ekliyorum ve 1 paket vanilya ekliyorum üzerine. Bu çırpıcıyla çırpılmadığı için önce kaşıkla sonra da çırpıcıyla çırpıyorum. Mikser kullanmıyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı da mısır nişastası ekliyorum. Evet, hepsini güzelce çırpıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyor. Ve diğer malzemeler güzelce çırpılmış oluyor. Ben burada biraz kısa tutmaya çalıştım tabii ki. Evet, 3 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtaları tek tek karışıma ekliyorum ve güzelce çırpıyorum yumurta kaybolana kadar. Evet, ikinciyi ekliyorum. Ve 3. yumurtayı da ekleyip güzelce çırpıyorum. Evet, son olarak 1 adet limon kabuğu rendesi ekliyorum. Ve güzelce son olarak karıştırıp karışımı hazırlıyorum artık. Kenarları kızarmasın diye alüminyum folyo çektim kalıbın kenarlarına. Tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar hızlıca. Evet, bisküvi tabanının üzerine karışımı ekliyorum. Fırınım geç pişirdiği için 1 saatten fazla pişti. Siz de fırınıza göre kontrol edip 30-40 dakika sonra pişmiş mi diye kontrol edin arkadaşlar. Şöyle ben alt tabana tepsiye su koydum. Izgarayı koydum üstüne de. Izgaranın üstüne koydum. Bu şekilde cheesecake'i pişiriyorum. Arada baktım şöyle ortası sallanıyor mu diye. Ortası sallanmıyorsa pişmiş demektir. Hemen fırından almayın. Fırında soğusun. İyice soğuduktan sonra da dolaba kaldırın ve ertesi günde sosunu yapın derim. Evet, ben cheesecake'im şu an dolapta. Sosunu yapıyorum. 1 adet limonun suyunu şöyle sıkıyorum. Kaba alıyorum. Bu limonlu sosum da harika oldu arkadaşlar.
Şöyle çay kaşığın ucuyla çeyrek çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. 4 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Evet, 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Buğday da olur. Genelde mısır kullanıyorum ben. Evet, önceden rendeleseydim çok daha güzel olacaktı. Siz önce limonun dış kabuğunu rendeleyin, sonra suyunu sıkın. Benim gibi yapmayın tabii ki. Evet. Bir limonun suyu ve kabuk rendesi içinde, üzerine 1 su bardağı da su ekliyorum. Zaten malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Evet. Rengi bu şekilde. 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Yani çocuklar da, ben de kokuyu almadık, yumurta kokusunu. Ama çok hassasiyetiniz varsa eklemeyebilirsiniz. Rengi de güzel oluyor arkadaşlar. Eklerseniz kıvamı çok güzel oluyor. Bakın. Hatta şekerine 4 yemek kaşığı ve artı 1 çay kaşığı şeker de ekleyebilirsiniz. 4 yemek kaşığından bir tık fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle pişirirken şekerine bakın derim. Evet, gördüğünüz gibi buzdolabından fırında pişirip soğuttuğum cheesecake'i dolaba kaldırmıştım. Dediğim gibi bir gün önceden, geceden hazırlamıştım. Streçleyip dolaba kaldırmıştım. Şimdi soğuk cheesecake'in üzerine sıcak pişirdiğim limonlu nefis sosumuzu ekliyorum. Hiçbir çatlama, bozulma olmadı, gördüğünüz gibi. İlk defa yaptım. Harika oldu arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar soğumasını bekliyorum. Kapalı balkonum var, buz gibi, oraya koydum. İyice sosu da soğuyunca servise hazır. Artık tadına bakmak istiyorum tabii ki. Evet, kenarlarına sardığım yağlı kağıdı çıkarıyorum. Evet, şimdi süslemeye geçiyorum. Beyaz çikolatayla süslüyorum. Kızım her ne kadar üzerine anne fıstık koyulmaz cheesecake'in dediyse de ben yeşillik olsun diye ekledim. Çok da güzel oldu. Evet, tam böyle dilimlerken kamerayı kapatmışım. O yüzden şöyle bir dilimde keserken göstermek istiyorum. Tadı, dokusu, her şeyiyle harika oldu. Gerçekten yaparken de çok büyük keyif aldım. Bir kafede yemiştim. Orası da harika yapıyordu ama benim cheesecake'im de onu geçti arkadaşlar. Bu kadar da iddialıyım gerçekten. Canınız istediğinde kafeye gitmeyin, evde kendiniz bu benim verdiğim tarifle yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Evet, dokusuyla, her şeyiyle nefis oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.